Hadi gelin bandaj saralım. Bildiğiniz üzere bu eldivenle yapılan mücadele sporlarında bu bandajlar kullanılıyor. Ne için kullanılıyor? Bilhassa el sağlığımız için. Rakibe vurduğumuzda bileğin burkulmaması için, kemiğimizin veya kıkırdakların vesaire bunların incinmemesi için bu bandajları kullanıyoruz. Peki nasıl bağlayacağız bu bandajları? Bu videoda 2 tane bandaj bağlama usulü göstereceğim. Birincisini gayet basit aslında. Benim de en çok kullandığım usullerden birisi. Hadi gelin bağlayalım. Öncelikle şu ipi, yani bandajların neredeyse hepsinde vardır bu ip. Sararken bize kolaylık sağlıyor, kaymıyor. Bunu baş parmağımıza geçirdikten sonra başlıyoruz bileğe dolamaya. Neden bileğe doluyoruz? Sürekli yumruğu karşıya doğru attığımız için ellerimiz bilekten burkulabilir. Burkulmaması için ya da burkulmasını minimize etmek için öncelikle bileğe sarıyoruz. Ardından yukarı doğru çıkıyoruz ve baş parmağa doğru geliyoruz. Baş parmağı şöyle bir tur atabilirsiniz. Bakın böyle bir tur atarak bunun sabitlenmesi lazım. Bakın ben içeriden dışarı doğru çektim. Şimdi bu da bir de dışarıdan içeri doğru sararak tamamen sabitledim. Hem dışarıdan sarınca ne oluyor? Sabitlenmiş olur. Ardından ben bunu tekrar sara gidiyorum. Bakın bandajı sardığınızda da hep şu yarısından itibaren sarın ki aralarda bir kayma olmasın ve birbirini sağlam tutsun. Biz bunu yavaşça başladık yukarı doğru sarmaya. Katlanmamasına hakikaten özen gösterin. En son önem göstermemiz gereken yerlerden biri de şu yumruğun temas ettiği yer. Bu yumruğun temas ettiği yer bu ne kadar yumuşak olursa o kadar güvenle, daha sert, imtina etmeden, çekinmeden vurabilir. Şimdi bunu üst tarafı sardıktan sonra tekrar yukarı nasıl geldiysek aşağıda o şekilde geleceğiz. Ondan sonra bileğe de bir iki tur atabiliriz. Sonra tekrar bileği sarmaya devam edelim. Bilek hakikaten önemli çünkü çok fazla kırılabiliyor. Fakat biz bu bandajı sararken lütfen çok sıkı sarmayın. Çünkü ortalama 1-2 saat antrenman yapacaksınız. 1-2 saat boyunca çok sıkı bir bandajla antrenman yapmanız bileğinizin kan akışını sekteye uğratır. Bu şekilde bir sarmayı yaptık ve bitirdik. Hakikaten baktığımda bilek burkulması, hani bileği hakikaten destekliyor. Şöyle baktığımda da yumuşak, gayet yumuşak. Bu zaten eldivenin içinde olacak. Eldivenin içinde olduğu müddetçe çok da zarar geleceğini düşünmüyorum. Şimdi diğer bandaj bağlama usulümüzü göstereyim. Onu da kırmızı bandajla bağlayarak göstereceğim. Bunu bağlarken parmağa takılan ipi bağlamayacağız. Normal alıp öncelikle şöyle sarıyoruz. Dışarıdan 2 tur ya da 3 tur atabilirsiniz. Sardıktan sonra elimizi içinden kurtardık. Sonra şu şekilde aldık. Bakın şu şekilde aldıktan sonra alıp bir tur daha attık. 2 tur daha attık. Ve parmağımızı kurtardık. Bakın parmağı kurtardık. Sonra ben bunu alıyorum. Bileğe getiriyorum. Yukarıdan çapraz. Bileğe getirdim. Bileğe getirdikten sonra bilekte 2-3 tur attım. Sabitledik bileği. Ardından geliyorum. Yüzük parmağımla serçe parmağın arasından geçirdim. Sonra tekrar bunu alttan alıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra bunu alıp bilekte getirip bilekten getirip ikinci parmağı, sonra tekrar şurada sardım. Bilekten getirip işaret parmağına ve dışarıdan alıyorum. Dışarıdan aldık. Elin dış kısmından aldıktan sonra şu baş parmak boşta kaldı. Baş parmağı da şöyle göstereyim. Bir tur attım. Ondan sonra bileğe getirdim. Bilekte sarmaya devam ediyorum. Ondan sonra bandajı kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Bazen ne oluyor? Bandaj ters geliyor. Yani siz bunu sararken bandaj ters geldi diyelim. Nasıl ters geldi? Ben bunu aldım. Gayet güzel bağlıyorum. Tamam mı? Gayet güzel bağlıyorum. Ondan sonra bir baktım ki bunun sonunda bandaj bağlanacak kısım içeri geliyor. Ne yapacak? Bandaj bağlanmıyor. Sonunda gayet basit. Bir tur geriye alıp ters çevirip bağlıyorum ve bandajım da gayet güzel bağlanmış oluyor. Yani şey yapmayın. Bazen oluyor. İnsan ters gelince tekrar başa sarıyor. 2 saat bir daha sarıyor. Şimdi bunların avantajı dezavantajı ne? Ben maviyi sardım. Mavinin sarımı hakikaten kolay. Yani çabuk bitiyor ve pratik. Çünkü o baş parmağı geçirilen ip sabitlediği için kayma falan yapmıyor. Öncelikle hani kullanımı basit. Diğer yönden bilek hakikaten sağlam. Yani burkulması, sağa sola şey olması olarak bileği iyi tutuyor. Baş parmağı güzel tutuyor. Fakat burada biraz zayıf. Yani yumruğun temas ettiği yer olarak burada biraz zayıf kalıyor şu kısım. Hani burada bir 4-5 sarım, hadi olsun 6-7 sarım oluyor. Ama bunda daha başlarken 4-5 tane zaten 1-0 önde başlıyorsun. Bunun bu kısmı, şu kısmı
yumuşak oluyor. Yani yumuşak olunca insan çekinmeden yumruğu vurabiliyor. Hiç imtina etmiyor. Ama bilek buna göre biraz daha zayıf. Baş parmakta biraz hafif kalıyor. Bu şekilde. Yani baktığınızda vururken bu biraz daha şeydir. Şuraları hani yumruğun temas ettiği kısmı koruyor. Ama bilek konusunda çok da güven vermiyor. Ben bunu tercih ediyorum. Genelde de boksör arkadaşlar bunu kullanırlar. Biraz daha kickbox, muay thai yapan arkadaşlar da bunu kullanıyorlar. İkisi de gayet güzel. Yani bileği sarmadan etmeden ikisi de gayet güzel. Eldiveni giymeden evvel mutlaka bu bandajları saralım. Yani bandajsız eldiven giymeyin lütfen. Çünkü el sağlığınız, bilek sağlığınız için bu bandajlar önemli. Diğer yandan temizliği, malzemenizin temizliği için. Çünkü eldivenin içinde terliyor. Onun için mutlaka bandajı sarın. Zaten bandaj eldiven giyimi boksörler arasında büyük bir ayıptır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.